Washington DC harabelerinde hiç hayatta kalmayı denediniz mi? Biz bu evrende babasını arayan sıradan bir Vault sakini miyiz? Yoksa başkentin kaderini değiştirecek kişi mi? Bugün hepimizin haksızlık ettiği, eski ve hantal diye köşeye attığı Fallout 3'ü inceliyoruz. Hatırlarsanız geçen seneki videomda Fallout New Vegas'ın en iyi Fallout oyunu olduğunu söylemiştim. Çünkü oyun size tam olarak bir özgürlük sunuyordu ve RPG açısından çok sağlamdı. Ama dizinin çıkmasıyla birlikte eski oyunlara dönüp bakınca fark ettim ki asıl kıyamet hissini veren bu oyuna çok ayıp etmişiz. Fallout 3'e neden haksızlık ettiğimizi ve bu oyunun neden serinin en iyi atmosferine sahip olduğunu anlatmadan önce bir uyarıda bulunacağım. Videoda ağır spoiler olabilir. Oyunu oynamadıysanız, ki muhtemelen mekaniklerden falan korkup oynamadınız, ilk önce oynamanızı tavsiye ederim. Hikayemiz 2277 yılında, yani New Vegas'taki olaylardan tam 4 yıl önce geçiyor. Ama bu sefer hikaye başlangıcımız diğer hiçbir Fallout oyununa benzemiyor. New Vegas'ta kafamıza mermi yemiş, çukura atılmış isimsiz bir kuryeydik. Geçmişimiz belli değildi ve kim olduğumuz sadece bize bağlıydı. Ama Fallout 3 bildiğim bize doğumumuzla başlatıyor. Gözlerimizi Vault 101'in doğum annesindeki ameliyat ışıkları altında açıyoruz. Annemiz bizi doğururken hayatını kaybediyor ve babamız James ile baş başa kalıyoruz. Oyun bizi doğrudan çorak topraklara fırlatıp atmıyor. Önce bize sığınağın içindeki güvenli hayatı yaşatıyor. 1. yaş günümüzde yürümeyi öğreniyoruz. 10. yaş günümüzde Pip boyumuzu ve ilk tüfeğimizi alıyoruz. 16 yaşımıza geldiğimizde ise Wolf sakinlerinin kaderini belirleyen saçma Goat sınavına giriyoruz. Oyun bize çocukluğumuzu oynatıyor. Karakterimizin bir geçmişi, arkadaşları ve en önemlisi bağ kurduğu bir babası var. Ama biz 19 yaşımıza geldiğimizde her şey tepetaklak oluyor. Hayatımız boyunca bize dışarısı ölümcüldür, dışarı çıkmak yasaktır diye öğüt veren babamız bir gece ansızın bize tek bir kelime bile etmeden Vault 101'den kaçıyor. Dolayısıyla sığınağın içindeki sahte barış ortamı aniden çöküyor. Vault'un yöneticisi olan Overseer kafayı yiyor, gardiyanlar peşimize düşüyor ve Red Roach denilen böcekler her tarafı basıyor. Artık burada kalamayız. Canavliyle doğduğumuz ve bildiğimiz tek güvenli evimiz olan Vault 101'den kaçıyoruz. Devasa çelik kapı arkamızdan kapanıyor. Gözlerimiz karanlığa o kadar alışmış ki güneş ışığı ekranı bembeyaz yapıyor. Ve beyazlık yavaşça dağıldığında karşımızda başkent çorak toprakları duruyor. Yıkılmış otoyollar, radyasyondan dolayı yeşile çalmış kasvetli bir gökyüzü ve ufukta zar zor seçilen paramparça kalmış Washington anıtı. Artık taraf seçecek, politik oyunlar yapacak ve nerede çip kovalayacak bir kurye değiliz. Biz sadece bu kıyametin ortasında babasını bulmaya çalışan çaresiz bir çocuğuz. Gelelim asıl soruya. Neden Fallout 3'e haksızlık ettik? Eğer Fallout evrenine ilk defa giriyorsanız çoğu yerde size Fallout New Vegas ile başlamanızı önerirler. Hatta ben bile geçen sene çıkıp NPC'ler boş beleş değil, oyun size tam bir özgürlük sunuyor diyerek bu kervana katılmıştım. Ya şimdi ben böyle diyorum da hemen aşağı yorumlara gelip yo ben Fallout 3 ile başladım, yo ben Fallout 4 ile başladım yazarlar. En iyisi bu karmaşıklığı hiç yapmayalım ve siz hangi Fallout oyunuyla başladığınızı yorumlara yazın da daha net belli olsun. Neyse biz sorumuza dönelim. Neden Fallout 3'ü yeni başlayanlara neredeyse kimse önermiyor? Kabul edelim, Fallout 3'ün mekanikleri bugün oynadığınızda size odun gibi hissettirebilir. Oyunda adam akıllı nişan alma mekaniği bile yok. Üstelik oyunun bütün dünyası yeşil ve gri bir filtreyle kaplı. Dolayısıyla diziden gaza gelip Fallout 4 gibi yeni nesil oyunların mekaniğine alışmış yeni nesil bir oyuncu ilk silahlı çatışmaya girdiğinde bu ne biçim vuruş hissi lan deyip oyunu kapatıyor. Ama işte tam bu noktada daha derin ve daha büyük bir problemi gözden kaçırıyoruz. Biz oyuncular olarak kusursuz vuruş hissi ve sonsuz RPG seçenekleri ararken Fallout evreninin asıl alameti farikası olan kıyamet sonrası yani postapokaliptik hissini çöpe attık. New Vegas'ta Mojave çölünde hayatta kalmayı denedik. Evet. Ama orada zaten bir medeniyet vardı. NCR bayağı büyümüş ve her yere yayılmıştı. Karşılarında koca bir ordu olan Caesar'ın lejyonu vardı. Vegas ışıl ışıldı, masalar kurulmuştu. Fallout 3 ise tamamen farklı bir kabus. Başkent çorak topraklarında medeniyet falan yok. Her şey paramparça. Güvenli bir yol yok. Harita o kadar enkaz halinde ki sokaklardan neredeyse bir yere yürüyerek gidemiyorsunuz. Mecburen metro tünellerine inmek zorunda kalıyorsunuz. Metro tünellerinde ilk defa bir ghoul çetesi üzerinize koştuğunda antal vuruş hissi bir anda mantıklı gelmeye başlıyor. Neden mi? Çünkü siz Mojave'deki tecrübeli kurye değilsiniz. Hayatında ilk defa gerçek dünyayı gören, Vault'tan yeni çıkmış 19 yaşında bir gençsiniz. Merminiz kısıtlı, silahınız sürekli tutukluluk yapıyor ve etraf zifiri karanlık. İşte Fallout 3'ün başardığı ama bizim haksızlık ettiğimiz şey tam olarak da bu. Size dünyayı kurtaracak, yenilmez bir kahraman olduğunuzu falan hissettirmiyor. Size sadece hayatta kalmaya çalışan sıradan biri olduğunuzu hissettiriyor. New Vegas videomda oyunun RPG mekaniklerini överken şöyle bir şey söylemiştim. NPC'lerle konuşurken diyaloglarda aldığımız bazı kararlar oyuna gerçekten etki ediyor. Yani oyun RPG açısından çok sağlam. Hatta oyunun senin nasıl oynamak istediğine göre şekillendiğini de eklemiştim. Çoğu insan Fallout 3'ün bu konuda çok zayıf olduğunu, hikayenin düz bir çizgide ilerlediğini iddia eder. Ki bir bakıma öyle. Ama size bir sorum var. Oyuna başladıktan sadece 1-2 saat sonra sırf manzarayı bozuyor diye bir kasabayı içindeki masum insanlarla beraber atomlarını ayırma seçeneği sunan kaç tane oyun biliyorsunuz? Vault'tan çıkıp babamızın izini
izini sürdüğümüzde karşımıza çıkan ilk yer Megaton kasabası oluyor. Burası devasa bir kraterin içine ve en önemlisi patlamamış bir atom bombasının etrafında kurulmuş bir şehir. İnsanlar yıllarca bu atom bombasının etrafında yaşamış. Hatta bazıları ona tapmaya bile başlamış. Kasabaya girdiğimizde şerif bize bu bombayı etkisiz hale getirmemiz için bir görev veriyor. Ama kasabanın barı olan Moriarty Bar'a girdiğimizde köşede takım elbiseli, zengin ve gizemli bir adam olan Mr. Burke ile karşılaşıyoruz. Adam bize diyor ki bu kasaba çok pis ve iğrenç. Al sana bir ateşleyici, git o bombayı patlat. Bu çöplük haritadan silinsin. Dolayısıyla oyun size daha ilk saatlerden devasa bir seçim sunuyor. Şerif'i dinleyip bombayı etkisiz hale getirebilir ve kasabanın kahramanı olup kendinize bir ev alabilirsiniz. Ya da Mr. Burke'ün teklifini kabul edip lüks Tenpenny Tower'ın tepesine çıkıp düğmeye basabilirsiniz. Düğmeye bastığınızda gerçekten kasabayı haritadan siliyorsunuz. İçindeki tüccarlar, size görev verecek olan NPC'ler, kasabanın bütün hikayesi saniyeler içinde kül oluyor. Oyun size sen manyak mısın, ana görevdeki adamları öldürdün falan filan da demiyor. Yolunuza bu psikopatlıkla devam etmenize izin veriyor. Peki Fallout 3'ün hiçbir kötü yanı yok. Tabii ki var. Başlarda Megaton gibi olaylarla RPG hissini çok güçlü bir şekilde verse de iş oyunun sonuna geldiğinde maalesef çuvallıyor. Hatırlarsanız New Vegas'ta oyunu her sonuyla bitirdiğimi söylemiştim. Çünkü oradaki seçeneklerimiz devasaydı. Fallout 3'e kıyasla New Vegas bize o konuda tam bir ziyafet sunuyordu. Fallout 3'te ise maalesef ki oyunun sonu için çok az opsiyonumuz var. Hatta bence şu ana kadar oynadığım Fallout oyunlarının arasındaki en saçma tasarım hatalarından biri tam olarak da bu oyunun orijinal finallerinde yaşanıyor. Final görevinde ölümcül derecede radyasyonla dolu bir odaya girip bir makineyi çalıştırmanız gerekiyor. Biliyoruz ki içeri giren kişi kesinlikle ölecek. Ama işin komik tarafı şu. Yanınızda Fox adında radyasyona tamamen bağışıklı olan, hatta radyasyondan beslenen devasa bir süper mutant yoldaşınız olabiliyor. Mantıken adama kardeşim sen gidip bassana düğmeye zaten sana bir şey olmuyor diyebilmemiz lazım değil mi? Ama hayır. Oyun size bunu yaptırmıyor. Fox size dönüp Üzgünüm yoldaşım ama hayır. Hepimizin kendi kaderleri var ve seninki burada doruğa ulaşıyor. Seni bundan mahrum edemem. gibi uyduruk bir laf ediyor ve içeri girmeyi reddediyor. Dolayısıyla sizin yanınızda radyasyondan etkilenmeyen devasa bir süper mutant olmasına rağmen siz götü götüne içeri girip radyasyondan eriyorsunuz. Bence çok saçma bir olay. Zaten bu olay zamanında oyuncuların o kadar sinirini bozdu ki Bethesda sonradan Broken Steel DLC'sini çıkartıp bu saçmalığı düzeltmek zorunda kaldı. Hatırlarsanız geçen videoda çelik kardeşliğinden bahsederken şunları söylemiştim. New Vegas'ta teknolojik üstünlüğü olan kardeşlik yerine içine kapanmış zayıf bir versiyonunu görüyoruz. Dışarı çıkıp genişlemek yerine yer altında saklanıyorlardı. Ama Fallout 3'ü oynadığınızda Brotherhood of Steel'ın en baba, en destansı halini burada görüyorsunuz. Normalde kardeşlik serinin diğer oyunlarında eski teknolojileri toplayan, saklayan ve West End'deki sıradan insanları pek fazla umursamayan bencil bir gruptur. Ama Fallout 3'teki Elder Lions batıdaki merkezden gelen emirleri ezip geçiyor. Teknolojiyi boş verin, buradaki masum insanları korumamız lazım diyerek kuralları yıkıyor. Dolayısıyla yer altında saklanan korkaklar yerine harabeye dönmüş Washington sokaklarında süper mutantlara ve Enclave'e karşı omuz omuza savaştığımız gerçek bir orduyla karşılaşıyoruz. Ve tabii ki meşhur final sahnesine gelirsek Brotherhood of Steel'ın yıllardır Pentagon'un enkaz altında gizlice tamir edip savaşa sürdüğü an, Liberty Prime. Fallout tarihindeki en epik anlardan biri. 12 metre boyunda gözlerinden devasa mavi lazerler atan, sağa sola elindeki mini nükleer bombaları fırlatıp bir yandan da komünizm ölümden beterdir deyip Amerikan propagandası yapan devasa bir robotun arkasında savaşa giriyoruz. New Vegas'ta Hoover Barajı Savaşı güzeldi, evet. Ama harabeye dönmüş bir başkentte gökyüzünden Enclave helikopterleri düşerken dev bir robotun arkasında yürüyerek çok değişik bir deneyim yaşıyoruz. Hatta bu kısım o kadar güzeldi ki Fallout 4'te bu sahnenin aynısını neredeyse birebir bir şekilde kopyaladılar. Evet, yıllarca Fallout 3'ü bir nebze gömdük, dışladık. Ama videonun başından beri anlattığım gibi kıyamet hissini bize en iyi yaşatan oyun tam olarak da buydu. Dolayısıyla Fallout dizisini daha yeni izlediyseniz, evrene yeni girdiyseniz veya ben sadece Fallout New Vegas oynarım diyen biriyseniz size tek bir tavsiyem var. Bu oyuna bir şans daha verin. İndirin, gerekirse birkaç mod kurup şu nişan alma işini birazcık daha modernleştirin. Ya kısacası oynayın şu oyunu abi, daha ne diyeyim yani, oynayın şu oyunu. Bu arada siz Fallout 3 oynamadan ben şöyle bir bilgi vereyim. Başka haksızlık ettiğiniz ne var biliyor musun? Tabii ki de bu videoyu izleyip abone olmamanız. Ya tamam hadi abone olmadınız, anladım onu, tamam okey de. En azından bir like atsanız buraya kadar gelmiş, yani en azından emeğin karşılığını vermiş olursunuz. Neyse ben gidiyorum. Hadi bay bay.